8'de Sağlık kaldığı yerden devam ediyor. Şimdiki konuğumuz kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktor Hülya Toklucu. Hülya'cığım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Günaydın diyelim Günaydın, sizlerle birlikte. günaydın. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Bizler de iyi. Sizleri görünce gerçekten çok daha iyi oluyoruz. Sizinle programlarımız hem enerjilik hem de çok bilgili oluyor açıkçası. Onun için sesi birazcık daha açın diyoruz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hocam normal adet kanamasının normali nedir? Biraz bahseder misiniz? Çünkü birazdan anormalini anlatacaksınız. O yüzden şu normalden bir başlayalım. Evet. Adet döngüsü kadınlarda 21-35 gün aralığında olan, tabii ne zaman bu 21-35 gün diyoruz? Adetin ilk başladığı gün siklusun birinci günü. Yani bu birinci günü evet 21'inden sonrasına oluyorsa ayın birinde oldu, 21'inden sonra olursa onlar normal. 21 ve 35 gün aralığında ise buna normal kanama diyoruz. Bir de miktar olarak normal kanama ne zaman diyoruz? Yaklaşık 30-80 cc arasındaki kanamalar normal kanama periyoduna giriyor. Toplamda mı günlük Evet, mü? Toplamda 30-80 işte yaklaşık 2 yemek kaşığı gibi tanımlayabilirsiniz 30 cc'yi. Yaklaşık 6-7 yemek kaşığı dolu dolu dediğimiz. Zaten bu uzun periyot var. Evet 7 güne kadar. 2-7 gün normal ama 1-3 gün arası da normal içerisinde. Hastalar bazen hiç kanamıyorum, bazen çok kanıyorum diye geldikleri için 2-7 gün arası 30-80 cc kanama bizim açımızdan 21-35 gün aralığındaysa normal kanama sınıflamasına giriyor. Hocam şimdi şöyle bu hani normalde işte kaç pet kirletiyorsun tabiri vardır ya. İşte Evet. çok titiz bir insandır. Bir damlada değiştirir. Tabii. Yani aslında o tuzla bahsettiğiniz miktarı da anlamalar Hesaplanabilecek şeyler değil aslında. değil aslında. Sadece bizim bunu anlamamız için gün içerisinde dolu dolu kaç pet kirletiyorsun? Yani ben evet bir damla düştü kirletim bu dolu dolu bir pet ya da bir hasta çok kanıyor diyemeyiz. O yüzden dolu dolu kaç pet kirletiyorsun? Bunu hesaplamanın çok bir antitesi yok. Yani alıp cc olarak hesaplayamazsınız ama hasta ne kadar kanıyor, kaç gün kanıyor, kaç pet kanıyor? Mesela hasta diyor ki ben adete başlıyorum 2 paket bitiriyorum. Paketi olarak 2 paket dolu dolu bitiriyorsa gece 2-3 tanesini aynı anda kullanıyorsa, sürekli kontrol etmek zorunda kalıyorsa evet bu hasta gerçekten çok kanıyor. Şimdi çok daha açıklayıcı oldu bence. Diğer şekilde şeye benzedi. Yani işte nasıl desem çay kaşığı. Hiçbir zaman aynen hesaplanacak şeyler değil ama kanama oldu, pıhtılı kanıyor. Sürekli tampondan taşıyor, petten taşıyor, sürekli değiştirmek. Şimdi pedini koyuyor, arkası dönüyor, tuvalete 1 saat geçiyor geçmiyor, tekrardan gitmek zorunda kalıyor. Evet bu çok kanama demek. Ama hocam her seferinde de her adet kanamasında da bazen az, bazı aylar daha çok olabilir. Olabilir. Bunlar yaşadığımız beslenmeden tutun, yaşadığınız stresten, kullandığınız Mevsimsel. ilaçtan, mevsimden her şeyden etkileniyor tabii ki. Yani bir kere de şu anda kanamamız çok geldi. Hemen aslında anormal kanamam mı var deyip başvurmak. Zaten bir kere de çok sizi getiren durum durduramadığınız kanamalar. Zaten onlar sizi alert ediyor. Şimdi bu ay böyle bir tane pıhtı gördüm mü acaba? Bu değil de daha çok işte sizi getirecek kadar kanıyor. Hasta zaten öyle geliyor. Ya da anemi semptomları gelişiyor hastada. İşte nefes alamıyormuş gibi hissediyor, kalbi çarpıyor, çok aşırı halsizleşiyor bu dönemde. Bu gerçekten bunu semptomatik duruma geçiyorsa zaten tedavi evresine gelmiş demektir. Peki hocam anormal kanama nedir? Bunların dışında kalanlar anormal kanama. Yani normalin dışı her zaman anormal. Sadece işte hastalarda bir de evet bu kanamalar var. Bir de evet az kanıyor ama hiç hasta temiz kalmıyor. Yani leke, adet bitiyor leke, çıkıyor leke, hep leke. Lekelenme olayı bitmeyen. Bugün adet gördü, 10 gün sonra tekrar gördü. Bu. Yani periyodun kısalması, temiz kalma döneminin olmaması da bu süreyi etkiliyor. Peki hocam nedenleri nedir bu anormal kanamanın, adet kanamasının? Evet. Neden anormal kanarız hocam? Şimdi anormal adet kanamasında bizim en çok rastladığımız rahim içerisindeki polipler olabilir. Rahimin kendi yapısının büyük olduğu durumlar olabilir. Daha çok adenomiyozis durumlarında. Miyomlar olabilir. Rahim ağzında polipler olabilir. Vajende ve bu vajende dış taraflarda yırtıklar olabilir. Bundan hasta kanayabilir.
Pıhtılaşma bozukluğu varsa, bir kan hastalığı varsa bunlardan olabilir. Kullandığı ilaçlardan dolayı olabilir. Mesela kan sulandırıcı kullanması gereken ve zorunlu olan hastalar var. Bu hastalar kanayabilir. Tabii ki kanser olabilir. Bu sebeplerden dolayı hastalar kanayabilir. Hocam peki spiral takımından sonra kanama, normal kanaması olan kişilerde birçok duyduğum danışanımdan kanama daha da gün gün uzuyor ya da kısa sizin dediğiniz gibi oluyor. Bu o zaman anormal bir kanamaya mı giriyor? Şimdi spirali takarken, özellikle bakırlı spiralde bu mevzu bahis. Spirali takarken hastaya aslında soruyoruz. Bir hemogramını alıyoruz, kan değerine bakıyoruz ama adet miktarınız ne kadar? Ben 10 gün kanıyorum diyen hastaya tabii ki bakırlı spiral önermiyoruz. Çünkü adet miktarını ve süresini 2 katına kadar çıkarabiliyor. Daha sonrasında eğer hasta takıldı, hiçbir problemi yok. Aylık periyodu geliyor, adetini görüyor. Daha sonrasında temiz dönemi oluyor. Böyle kullanabilen hastalar olduğu gibi lekelenmesi hiç bitmeyen hastalar var. Bu hastalara detaylı jinekolojik muayene yapıyoruz. Simirini, HPV'sini alıyoruz. Yani bunu yapan başka bir sebep mi var? Bir enfeksiyöz ajan mı, bir rahim ağzı kanser durumu mu, rahim ağzında yara dediğimiz erozyon durumları, polip, bunlar mı var? Önce bunları ortadan bir kaldırıyoruz. Daha sonrasında demek ki hani diyorlar ya hastalar, bana spiral yaramıyor. İşte bu durum işte o zaman geçerli oluyor. Evet. Yani hiçbir şeyi açıklayamıyorsak o spirali artık çekiyoruz. Daha sonrasında ona yönelik tanı ve tedavi seçeneklerine başlıyoruz. Peki hocam, tanıyı nasıl koyuyorsunuz? Teşhisi nasıl koyuyorsunuz? Hasta bize başvuruyor. Önce detaylı öykü. Her zaman hastayı dinleyeceğiz. Dinledikten sonra daha sonrasında muayene ediyoruz. Özellikle kanamasız dönemde yaptığımız işte simir, HPV testlerimiz bizim için çok önemli. Vajende bir laserasyon, bir yırtık vesaire bir alan var mı? Rahim ağzında bir et parçası dediğimiz polibi var mı? Daha sonrasında ultrason yapıyoruz. Vajinal ultrason cinsel aktif hastalarda en güzel görüntüleme yöntemi bizim için. Vajinal ultrason yaptığımızda hastanın rahim içerisinde gene polipoid bir görüntüsü var mı ya da kanser öncülü bir görüntü var mı ya da miyom, rahim boyutlarının büyük olduğu adenomiyotik durumlar ya da bu durumu etkileyecek olan yumurtalık kistleri. Yumurtalık kistleri de çünkü kanama miktarının etkisi olur. Bunlar var mı? Bunları değerlendiriyoruz. Bu değerlendirme sonrasında daha sonra hastadan tahliller istiyoruz. Tahliller içerisinde işte kan değeri, bunu etkileyebilecek hormon parametreleri, işte süt hormonu olsun, diğerleri olsun, tiroidler olsun. Onlarda bir problem var mı? Onlara bakıyoruz. Daha sonrasında tanı daha hasta almalı. Hasta neden kanıyor? Evet, bir sebep belki bulduk. Ultrason yaptık. Polipoid bir görüntüsü var. Tabii ki bunu anormal kanayan bir hastadan rahim içerisinden parça alıp değerlendirmeye göndermemiz lazım. Histeroskopi yapıyorsunuz yani. Histeroskopi, endometriyal örnekleme dediğimiz probe küretaj, full küretaj dediğimiz işte endoservikal alandan ve endometriyal alandan örnekleme şeklinde yöntemlerle aldığımız materyali patolojiye gönderiyoruz. Daha sonrasında patolojinin verdiği cevap esas bizim açımızdan. Peki biyopsi her kişiye uygulanıyor mu hocam? Cinsel aktif her hastaya uyguluyoruz. Bazen aktif olmayan hastalar da olabiliyor tabii ki. Onlarda da hastayı detaylı bilgilendirerek endometriyal örneklemeyi öneriyoruz gereken durumlarda. Peki tedavisinde şimdi diyeceksiniz hepsinin sebebine göre diyeceksiniz evet, ama yine de bize en sık yani neyle karşılaşıyorsunuz? Onlarda neler yapıyorsunuz? Yani bir basit bir oral kontraseptifle mi tedavi ediyorsunuz yoksa çok daha detaylı işlemlere mi giriyorsunuz? Şimdi değerlendirme geldi. Sonucu temizlediğimiz parametrelerden bir tanesi. Hasta neyi tolere edebilir onu konuşuyoruz. Yani her gün don kontrapu içebilecek mi bu hasta? Ya da spiral hiç taktırdı mı, taktırabilecek mi? Çünkü bu bizim hormon salgılayan spiralimiz var. Bakırlı spiral harici. Mirena dediğimiz. Bunun progesteron salgılıyor. Bu da hastayı kanatmıyor. Yani kanama miktarını kesiyor ya da lekeye çeviriyor. Bu sefer hasta kanamıyor. Hem tedavi edici hem de semptomları rahatlatıcı bir tedavi yöntemi. Duruma göre oral kontraseptifleri tercih edebiliyoruz. Hormonlu spirali tercih edebiliyoruz. Bir patoloji varsa miyom vesaire tabii ki o ameliyatları yapıyoruz. Ya da kist. Ya da en sonunda ya SA vesaire ise yani kanser dediğimiz durumlarda ise jinekolog onkoloğa yönlendirip gerekli tedavilerin orada olmasını sağlıyor. Peki hocam şöyle bir klasifikasyon yapsanız
işte ergenlik çağına girdi. İlk 20 yılda yani teenage diyeyim yani 20 yaşına kadar en sık sebepler neler? İşte tam üretken olduğu yani doğurgan olduğu dönem yani 20 ile 50 yaş arasındaki en sık sebepler ya da 50 yaş üstünde en sık neyle karşılaşıyorsunuz bu Daha tip çok konularda? genç, yani yaş olarak çok öyle söyleyemeyeceğim ama daha çok ovülatör dönemde, yumurtlamanın olduğu dönemde kistler çok fazla. Ama bizim daha çok basit kist dediğimiz, hemorajik kist dediğimiz kistlerimiz çok fazla oluyor. O dönemlerde anormal kanamalar, işte lekelenme, ara kanama tarzında kanamalar olabiliyor. Bunların hepsini hemen ameliyat ediyor muyuz? Hayır, etmiyoruz. Tabii ki bunların da kriterleri işte belli bir santimin üstünde olacak, tetkiklerde değişiklik olacak, hastanın semptomları. Aslında hasta esastır her zaman. Burada da hasta esas olacak. Ona göre değişiyor. Daha sonra beslenmenin karbonhidratı daha yoğun olduğu hastalarda mesela aynı şey gibi diğer polikistik over sendromu vesaire de gördüğümüz gibi endometriyum kalınlığı artıyor bu hastalarda. Yaş ilerledikçe daha tabii fazla oluyor. Endometriyel kalınlık olduğunda işte polipoid görüntü vesaire bu hastalarda daha fazla görüyoruz. Rahim içerisinde polip et parçası olarak tabir ediyoruz. Polipleri genelde histeroskopiyle çok güzel çözümleyebiliyoruz. Histeroskopik tedavi çok iyi, çok başarılı bu konuda. Tamamen rezeksiyon sağlanabiliyor. Evet, tekrarlayabilir mi? Tabii ki tekrarlayabilir. Yani bizim bu yaptığımız tedaviler de tekrarlayabilir. Ama hasta polibim var, ben histeroskopi mi olayım, rahmimi mi aldırayım? Bir kere yaş esas ama sadece görünen bir polip varsa tedavisi histeroskopi. Histeroskopi yapılır, polipten kurtulunur. Yaşına göre bundan sonraki süreç değerlendirilir. Hocam süremizin sonuna geldik ama son bir şey soracağım. Endometrioziste bu tip problem yapar mı? Endometrioziste kanama düzensizlikleri yapar. Kist diye aslında adenomiyozis, Evet. endometriozis şeklinde. Çok teşekkür ederim hocam. Çok Verdiğiniz teşekkürler güzel Hülya bilgiler. Hocam. Teşekkür Çok ederim. güzeldi yine. Teşekkür ederim. Çok akıcı bir şekilde bilgi verdiniz ve Sağ olun. biz de aynı şekilde nasıl kanamanın gerekli olduğunu ya da anormal kanama nedir sizlerden öğrendik. Çok teşekkürler. Ben çok sağ olun. teşekkür ederim. Çok doyurucu bilgiler hakikaten. Evet hocam, gerçekten. Bilgilendirici. Bugünkü program konuğumuz kadın asıl ve doğum uzmanı operatör doktor Hülya Tuklucu'ydu. Kendisine vermiş olduğu bilgiler için tekrar teşekkür ediyoruz. Programımız kaldığımız yerden tüm hızıyla devam ediyor.